Herkese merhaba. Tarihi metinlerin derinliklerine daldığımız bu yeni incelememize hoş geldiniz. Düşünsenize, tarihte tek bir figür var ve bu kişi asırlar sonra bambaşka, devasa bir anlam kazanıyor. İnanılmaz değil mi? İşte bugün tam da bunu, İshak peygamberi ve onun Hristiyan kaynaklarındaki o büyüleyici konumunu konuşacağız. İshak, İbrahim'in oğlu olarak sadece tarihi bir ata, geçmişte kalmış bir isim değil, erken dönem Hristiyan metinlerinde İsa Mesih'in teolojik bir öncüsü, adeta bir habercisi olarak baştan aşağı yeniden yorumlanıyor. Kutsal metinlerin bu katmanlı yapısı gerçekten büyüleyici. Peki ama bu antik bağlar nasıl kuruldu? Neden binlerce yıl sonra inananlar İsa'nın hikayesinde yepyeni bir kurtuluş mesajı buldular? Gelin, tarihin ve teolojinin iç içe geçtiği bu olağanüstü yolculuğa hemen başlayalım. Bugün hızla şu başlıkların üzerinden geçeceğiz. Önce İshak'ın yeni ahitteki yerine bakacağız. Ardından İshak ve İsmail üzerinden kurulan iki ahit sembolünü konuşacağız. Sonra Morya'dan Golgota'ya uzanan kurban temasını, İsa ve İshak arasındaki o şaşırtıcı benzerlikleri ve son olarak da görsel sanattaki, ikonografideki sembolleri keşfedeceğiz. Harika bir yol haritamız var. Hadi devam edelim. Birinci bölümümüz Yeni Ahit'te İshak. Tüm bu derin sembolizme dalmadan önce temeli atmamız şart. Şimdi erken dönem Hristiyanlık kendi meşruiyetini nereye dayandırmak zorundaydı? Tabii ki köklerine, yani İbrani atalarına, değil mi? Matta ve Luka İncil'leri İsa'nın dünyevi soy ağacını doğrudan İbrahim ve İshak'a kadar götürür. Matta daha ilk cümlesinde İsa'nın soyunu bu atalara bağlar. Luka ise soy ağacını geriye doğru sayarak yine İshak'tan geçer. Neden mi böyle yapıyorlar? Çünkü onlara göre İsa'nın gelişi öylesine tarihi bir olay değil, bizzat İbrahim'e ve İshak'a verilen o ilahi vaadin bütün ulusların kutsanacağı sözünün ete kemiğe bürünmesi. Yani İshak burada zincirin kırılamaz, en sağlam temel taşı olarak karşımıza çıkıyor. Matta İncil'inde gerçekten çarpıcı bir detay var. Bu ifadeyle İshak sadece biyolojik bir ata olmaktan çıkıyor ve inananların birlikte sofraya oturacağı o ruhsal ebedi zirveye taşınıyor. İsa'nın bu sözü İshak'ı tarihin o tozlu sayfalarından alıp sonsuzluk şöleninin baş köşesine yerleştiriyor. Düşünün, İshak artık sadece geçmişte yaşamış bir peygamber değil, gelecekte kurtuluşa eren herkesin aynı sofrayı paylaşmayı umut ettiği nihai bir hedef haline geliyor. Tarihi metinlerin umudun nasıl bugüne taşıdığını anlamak için gerçekten harika bir örnek. Gelelim ikinci bölüme. İki ahit sembolü, yani İshak ve İsmail. Elçi Paulus'un mektuplarıyla işlerin nasıl derin bir alegoriye dönüştüğüne bakıyoruz. Paulus'un Galatyalılara yazdığı mektup, bu iki kardeşi resmen iki farklı inanç sisteminin devasa birer sembolü yapıyor. Paulus, İbrahim'in iki oğlunu alıp çok net bir karşılaştırma sunuyor bize. Bir tarafta İsmail var. O, insan çabasıyla bedenden doğanı ve Sina Dağı'nda verilen eski ahidi, yani yasayı temsil ediyor. Diğer tarafta ise İshak var. Kısır bir anneden ilahi bir mucizeyle doğduğu için vaatten veya ruhtan doğanı, İsa Mesih'in getirdiği yeni ahidi ve doğrudan iman ile lütuf kavramını temsil ediyor. Hristiyan teolojisine göre İshak, inananların sadece yasayla değil, iman bağıyla bağlandığı yepyeni bir dönemin ta kendisi. Kimlik inşasında bu tür alegorilerin ne kadar güçlü çalıştığını görebiliyor musunuz? Ve işte üçüncü bölümümüz, Moria'dan Golgota'ya. İnanın bana, teolojik açıdan zirve noktası tam olarak burası. Moria ve Golgota. Aralarında asırlar var, iki farklı dağ. İbrahim'in itaat ederek sevdiği, vaat edilmiş oğlunu Tanrı'ya sunmak için götürdüğü o antik mekan, yani Moria Tepesi, Hristiyan düşünürler için asırlar sonra Golgota'da yaşanacakların resmen tarihi bir provasıdır. Bir yanda Tanrı uğruna oğlunu feda etmeye hazır bir insan olan İbrahim, diğer yanda insanlık uğruna kendi oğlunu feda eden bir Tanrı anlayışı. Bu coğrafi ve eylemsel eşleşme sakın tesadüf sanılmasın, inancın temellerini sağlamlaştıran çok bilinçli, köklü bir teolojik köprü bu. İnsanlar yüzyıllar boyu hep şunu sormuştur. İbrahim, Tanrı'nın soyunu İshak'tan yürüteceği vaadine bu kadar inanırken, aynı İsa nasıl olup da kurban etmeye götürebildi? Haklı bir soru değil mi? İşte İbranilere mektup buna çok sarsıcı bir cevap veriyor. Diyor ki, İbrahim, Tanrı'nın onu ölümden diriltecek güce sahip olduğuna inanıyordu. Simgesel bir şekilde İsa ölümden geri aldı ifadesi var ya, işte bu, İsa'nın oradan sağ kurtulmasını sadece mutlu sonla biten bir hikaye olmaktan çıkarıyor. Bu olay Yeni Ahit'te
İsa'nın ölümden dirilişin ilk ve en güçlü simgesel habercisi olarak kabul ediliyor. 4. bölümümüz İsa ve İshak paralellikleri. Acaba bu benzerlikler daha ne kadar spesifik hale gelebilir? Hristiyan ilahiyatındaki tipoloji kavramı tam olarak böyle çalışıyor işte. Eski ahitteki bir kalıp, yeni ahitteki olayla kusursuzca eşleşiyor. Mesela, İshak'ın dağa çıkarken kendi yakılacağı odunları bizzat sırtında taşıması. Bu, erken dönem Hristiyanlar için İsa'nın kendi çarmıhını sırtında taşımasının adeta ayna gibi bir yansıması. İkisi de babalarının iradesine, üstelik ölüme gittiklerini bilmelerine rağmen tam bir teslimiyetle boyun eğiyorlar. Bu derin paralellikler bize şunu fısıldıyor. İsa'nın hikayesi rastgele gelişmedi. Binlerce yıl önceden antik metinlere ilahi bir tasarımla şifrelendi. Erken Hristiyanlığın argümanı tam da buydu. Ortak yönlere bir baksanıza, gerçekten çok net. Her ikisi de ölüm içeren ilahi bir emirle yüzleşiyor, her ikisi de ölümü bir şekilde alt ediyor. İshak, koçun gelmesiyle sağ kurtulurken, Hristiyan inancına göre İsa 3. gün diriliyor. İkisinde de bir bedel, yerine geçen bir kurban motifi var ve en nihayetinde senin soyunla bütün uluslar kutsanacak vaadi evrensel bir boyuta ulaşıyor. Yeni ahit yazarları resmen kendilerinden binlerce yıl önce yazılmış bir metni almış ve yeni inancın en büyük temel taşı haline getirmişler. Tarih böyle yankılanıyor işte. Ve geldik 5. yani son bölümümüze, Hristiyan ikonografisinde semboller. Yazılı metinlerin görsel sanatı nasıl sızdığını göreceğiz. Kilise babaları bizi burada tipolojik dualizm denen çok ince bir kavramla tanıştırıyor. Düşünsenize, ortada çözülmesi gereken bir bulmaca vardı. Tamam, İshak İsa'yı temsil ediyor diyelim. Peki çalılıklara takılan ve İshak'ın yerine kesilen o koç neyi temsil ediyor? Bu ikilemi harika bir şekilde çözmüşler. Her ikisini de Mesih'in farklı doğaları olarak yorumlamışlar. Koç, İsa'nın çarmıhta acı çeken, ölen fiziksel bedenini sembolize ediyor. Sınavdan sağ çıkan İshak ise Mesih'in ölmeyen, zarar görmeyen, ebedi ilahi doğasını simgeliyor. İki figür birleşiyor ve tek bir teolojik portreyi tamamlıyor. Gerçekten de müthiş zekice bir okuma. Tabii bu sembolizm sadece o anla sınırlı kalmamış. Kilise babaları İshak'ın bütün hayatına adeta didik didik etmişler. Annesi Sare'nin kısırlığına rağmen mucizevi bir şekilde doğması İsa'nın bakire doğumunun bir öncüsü sayılmış. Hatta İsa'nın yetişkinlik hayatında eşi Rebeka ile evliliği bile boş geçirmemiş. Ortaçağ ikonografisinde Rebeka, Mesih'in gelini olan erken Hristiyan kilisesiyle bir tutulmuş. Yani anlayacağınız İsa'nın hayatında neredeyse tek bir detay bile Hristiyan teolojisi tarafından es geçilmemiş, hepsi kendi inanç sistemlerini destekleyecek görsel ve edebi bir metafora dönüştürülmüş. Evet, bu derinlemesini incelememizin sonuna gelirken aklımızda şu kışkırtıcı soru kalıyor. Antik tarihi metinler nasıl oluyor da asırlar ve gelenekler boyunca böylesine yeni anlam katmanları yaratmak için birbirine dokunabiliyor? Eski Ahit'in o sade, tarihi ve dramatik hikayesi, asırlar sonra yepyeni bir inancın en büyük kalkanı ve sembollerinden biri haline geldi. Metinlerin ve inancın zamanı ve tarihi nasıl baştan yazdığını hep birlikte gördük. Eski hikayeleri bugün hala dönüp dönüp okuma nedenimiz de tam olarak bu aslında. Çünkü o hikayeler bizim onlara yüklediğimiz anlamlarla sürekli yeniden doğuyorlar. Bir sonraki incelememizde yepyeni sorularla buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın, merak etmeye ve keşfetmeye devam edin.